kainatta bir teavün var. Teavün ne demekti? Yardımlaşma. Sizce evde ben mi Ecmel Vera'ya yardım ediyorumdur, Ecmel Vera mı bana? Ben Ecmel Vera'ya. Neden? Bende daha çok özellik var. Dışarıda beni İrfan bir meczupla görsen, o mu bana yardım ediyordur? Belki maddi olarak, belki başka bir cihette. Ben mi ona yardım ediyorum? Ben ona ediyorum. Neden? İstidadı yeterli değil, bende daha çok özellik var. Şimdi bu mantıktan bakarsan, kimde daha çok özellik varsa daha az özelliğe yardım eder. Doğru mu? Peki yine bu mantıktan bakalım. Cansız bir şey mi canlıya yardım eder, canlı mı cansıza yardım eder? Canlı cansıza yardım eder. Çünkü canlıda daha çok özellik vardır. Aynı mantıktan baktığında bir ağacın suya yardım etmesi lazım. Çünkü su cansız, ağaç canlı. Ama su bulutta yağmur olup canlı olan ağaca yardım ediyor. Nasıl oluyor bu iş? Mantığımız yerle yeksen oldu. Neden bu yardımlaşmayı yapıyor? Canlı olan ağaçtan daha mı çok kabiliyeti var? Şimdi çam gibi, ardıç gibi, iğne yapraklı diyorlar ya. Bu ağaçlar asidik toprakta yetişiyor. Ağacın kökü toprakla buluşuyor. Bir tutunma gayesi vardır. Bir de mineral alma ve su alma. Hatta su toprak üstüne bulaşamazsa kök daha derine iner. Suya ulaşabilmek için. Sondaj makinesi gibi. Bu çam ağacı gibi iğne yapraklı ağaçların asidik toprakta alamadığı bazı mineraller var. Birden yanında mantar açıyor. O çam ağacının alamadığı ne kadar mineral varsa topraktan onun yerini alabiliyor. Kökte onun kabiliyeti yok ama mantarda var. Ve çam ağacına onu veriyor. Çam ağacı da sanki bayram gezmesine gelmiş gibi bunun karşılığında mantara şeker veriyor. Döngüyü anladın mı? Bir yardımlaşma var mı? Var. Şimdi ben birkaç soru sormak istiyorum. Mantar çam ağacının bu sıkıntısını nereden biliyor? Bu arada bilmek neyle olur? İlim. Yani biliyorsa ilim lazım mantarda. Bir de bu anlattığım olayda İbn Sina'dan daha yüksek ilim lazım. Tıp fakültelerinde prof olması lazım. İkinci sorumu soruyorum. Velev mantarın ilmi var. Orada çıkıp yardım etmek merhamet işi. Merhameti de mi var? Anne gibi olması lazım. Hadi bunların hepsine de tamam. Çam ağacının kökünün yapamadığı bir işi mantar nasıl yapıyor? Kudreti buna da mı yetiyor? Kudret de var demek ki. Hadi bunu da geçtim. Çam ağacının ihtiyacı olan mineralleri nereden biliyor? Bir yerde botanik ilmini mi okumuş? Mesela Ramazan çam ağacının hangi minerallere ihtiyacı var? Bak Ramazan'ın bilmediğini mantar biliyor. Çok ilginç değil mi abi yani? İnsanın kendine hakaret etmesi lazım. Mantar benim bilmediğim ilmi, çam ağacının ihtiyacı olan minerali nereden biliyor? Bir soru daha soralım. Çam ağacının izzeti mi var da karşılık olarak şeker veriyor? Böyle bir senaryo lazım değil mi? Bu yardımlaşmayı akılsız, şuursuz, ilimsiz, merhametsiz çam ağacıyla mantar arasında yapıyor demek, ben mantardan aşağıyım demek.